0 Derece kanalından herkese merhaba. Hayat bazen sadece saniyelerle, hatta milisaniyelerle değişebilir. Günlük hayatın sıradan akışı içinde hiç beklenmeyen anlarda insanlar kendilerini ölümle burun buruna bulabiliyor. Ancak bazıları var ki şans ya da refleks sayesinde bu anlardan kıl payı kurtulmayı başarıyor. Bugün bu videoda ölümden kıl payı kurtulan dünyanın en şanslı insanlar serisinin yeni bölümünü izleyeceksiniz. Eğer bu tür videolar ilginizi çekiyorsa ve devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Endonezya'da kaydedilen bu görüntülerde bir grup motorcunun demir yolundan karşıya geçmeye çalıştığını görüyoruz. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak trenin geldiği esnada dikkatsiz birisi bakın nasıl kurtuluyor. Bu tür geçişlerde en büyük risk yaklaşan trenin hızının ve mesafesinin doğru şekilde hesaplanamamasıdır. Aceleyle verilen kararlar saniyeler içinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Bir sonraki video kaydında yaya geçidinden sakince geçen bir adam görülüyor. Ancak bu adam belki de hayattaki tüm şansını burada kullandı. Uzmanlara göre yaya geçidinden geçmek her zaman tam anlamıyla güvenli değildir. Çünkü yollarda dikkatsiz veya alkollü sürücüler olduğu sürece yaya geçidinin hiçbir önemi kalmayabiliyor. Sıradaki görüntüde yol kenarında çadırıyla satış yapan bir sokak satıcısı görülüyor. Ancak saniyeler içinde hiç beklemediği bir anla karşı karşıya kalıyor. Yol kenarında kurulan geçici satış noktaları özellikle gece saatlerinde ciddi riskler barındırır. Düşük görüş mesafesi ve yüksek hızla seyreden araçlar bu tür alanlarda kontrol kaybına yol açabilir. Romanya'da kaydedilen bu görüntüler izleyenleri adeta şok etkisinde bıraktı. Akşam saatlerinde sakince ilerleyen araçlar görülüyorken bir anda bu sakinlik çok da uzun sürmüyor. Döner kavşağın üstünden gelen araba resmen uçan arabaya döndü. Yani bana kalırsa sürücü alkollüydü ya da bir yere yetişmeye çalışıyordu. Gerçekten inanılmaz bir durum. Bir sonraki görüntülerde yine karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir adam görüyoruz. Ancak bu adam ne yaya geçidi kullanıyor ne de dikkatli davranıyor. Так они купили тот дом, а здесь они на право публикации. Trafik zaten oldukça sıkışık durumda ve bu gibi anlarda yaya geçidi kullanmadan araçların arasından geçmeye çalışmak gerçekten büyük bir risk. Peki, sizce bu bisikletçi kişi şanslı mı yoksa gerçekten çok mu yetenekli? Önce videoyu izleyelim, ardından düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. What? No way! He's got the tin. What? Swerve him? Watch him! Swerve that John! Whoa! Yo, swerve that John in front! Swerve that John in front! Lani! Swerve it! What? No way! Complaining chicken! Whoa! What? Whoa! Land! Yeah! Crazy Tintin! Crazy on the new John Tintin! What? Whoa! Oh my gosh! He's crazy! Yani bana kalırsa adam gerçekten büyük yetenekli. Ama tabi arabaya çarpmaması biraz da şanslı olduğunu gösteriyor. Tabi herkes bu arkadaş gibi şanslı veya yetenekli olacak diye bir şey yok. Çünkü sıradaki videoda ise tam olarak bunu görüyoruz. Günlük hayatın içinde açık alanlarda dururken yukarıdan düşebilecek cisimler her zaman potansiyel bir risk oluşturur.
Ancak bu olayda motorcunun üzerine düşen cam benzeri cisim isabet etmiyor ve tehlike kıl payı atlatılıyor. Amerika'nın Phoenix eyaletinde araç kamerasına yansıyan bu görüntülerde bir kadın ve bir adam yollarında sakince ilerliyor. Ancak daha sonra ise Are you okay? Are you okay? Press is pineapple jack. Are you okay? araç kamerasına yansıyan bu görüntülerde öndeki çekici benzeri bir aracın altından fırlayan metal parça dikkat çekiyor. Yoldaki yabancı cisimler özellikle yüksek hızda ciddi tehlikelere yol açabilir. Her ne kadar bu olayda cam hasar görse de içindekilerin zarar görmemesi gerçekten büyük bir şans. Sıradaki görüntülerde ölümle burun buruna gelip canını saniyelerle kurtaran kişileri görüyoruz. Buradaki motorcuları dikkatle izleyin. Dağlık ve eğimli bölgelerde meydana gelen kaya düşmeleri genellikle gevşemiş zemin, yağış ve doğal erozyonun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu tür alanlarda kısa süreli duraklamalar bile ciddi riskler taşıyabilir. Bu olayda kişiler motorlarını bırakıp hızla uzaklaşarak canlarını kurtarıyor ve tehlikeyi kıl payı atlatıyor. Bir sonraki görüntülerdeki pilot belki de dünyanın en şanslı pilotu olabilir. Uçağın içinde kendisini kayda aldığı esnada arkadan gelen başka bir uçak kıl payı kafasını sıyırıp geçiyor. Kırmızı ışıklarda ya da yoğun trafikte beklerken karşı şeride geçmeye çalışıp bir adım daha önde olacağım diye acele etmek ciddi riskler oluşturur. Bu motorcu da resmen hayati bir tehlike atlatıyor ama üzerine bir miktar boya dökülüyor. Sıradaki görüntülerde sollamanın yasak olduğu bir yolda bir tırın nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu görüyoruz. Bu tür yollarda yapılan hatalı sollamalar karşı şeritten gelen araçlarla çarpışma riskini ciddi şekilde artırır. Ama neyse ki ölümcül olabilecek bir kaza meydana gelmiyor. Hatalı sollama yapmak aynı zamanda araç üzerinde kontrol kaybına da yol açabilir. Olha! Bu görüntüdeki kamyonet motorcuya çarpmaktan son anda kurtulsa da direksiyon hakimiyetini tamamen kaybediyor. Tren geldiği esnada demiryolu kurallarını hiçe saymak işte bakın bu yüzden tehlikeli. Sizce tren tıra çarptı mı? Çünkü ben tam emin olamadım. Ve işte şans mı yoksa yetenek mi diye tartışacağımız bir motorcunun videosu. Bu adam yolda giderken bir anda motorunun arka tekeri yerinden çıkıyor. Ancak adam durmamakta ısrarcı. Üstelik yolun yokuş aşağı olması da umrunda değil gibi görünüyor. Ai, Zé, que loucura, Zé. Vai embora, Bizuca. Agora já era. A preocupação da roda já foi. Credo, Zé. Credo, mano. Credo, Zé. Yani yokuş aşağı bu şekilde gitmek tehlikeli olsa da bu adam için bu tamamen önemsiz. Çünkü belli ki kendine macera arıyor. Credo, mano. Şehir içi yol çalışmaları sırasında ağır ekipmanların kontrolsüz şekilde hareket etmesi ciddi kazalara yol açabilir. Özellikle sabitlenmemiş veya dengesiz yükler çevredeki insanlar için büyük bir tehlike oluşturabilir. Sıradaki videoda yine çılgın motorcuların düz yolda gitmek varken beton bir bariyerin üstünde gittiğini görüyoruz. Jeito, pai. Olha isso. Isso era de coisa mais caro, pai. Vamos até o final, irmão. Até o final. Yani bu tarz hareketlerde en ufak bir hata bile ciddi sorunlara yol açabilecekken bir insanın bunu niye yaptığını hala anlamış değiliz. Peki daha önce güçlü reflekslere sahip bir motorcu gördünüz mü?
Yani motorcunun aniden yavaşlayıp son anda durması sizce yetenekli olduğunu mu gösteriyor yoksa şanslı mı? Sıradaki görüntülerde bir tünelde hız ve adrenalinin etkisiyle kontrol sınırlarını zorlayan bir motorcu görülüyor. Bu tür kapalı alanlarda hız yapmak onlar için heyecan verici olsa da diğer sürücüleri tehlikeye atması gerçekten çok büyük riskler oluşturuyor. Bir kapı zili kamerasına yakalanan bu görüntüler ise gerçekten dehşet verici. Bir anne çocuklarıyla birlikte dışarı çıktığı sırada bakın neyle karşılaşıyorlar. Eski ve bakımı ihmal edilmiş yapılar dışarıdan sağlam görünse bile her an beklenmedik şekilde çökmeye başlayabilir. Bu videoda da bu araba resmen birkaç saniye daha geride olsaydı yıkılan duvarın altında kalabilirdi. Karşı şeritten gelen araçların geniş ve taşan yükleri dar yollarda büyük bir tehlike oluşturabilir. Bu videoda da tam olarak bunu görüyoruz. Neyse ki cam kırılsa da sürücünün zarar görmemesi gerçekten büyük bir şans. Bir sonraki görüntüler ise İran'da kaydedilmiş. Görüntülerde dağlık tepelik bir alanda bir adam yukarı doğru tırmanmaya çalışıyor. Ancak saniyeler sonra ve son olarak doğanın gücü kontrol edilemez hale geldiğinde insanın ne kadar savunmasız kalabildiğini gösteren bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bazen en küçük bir doğal olay bile önüne çıkan her şeyi durdurabilecek bir etkiye sahip olabilir. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer bu tür videolar ilginizi çekiyorsa, yani izlemekten keyif alıyorsanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.